Merhaba arkadaşlar, Teknolog YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Gaming Gentere'de satılan PC hocası GG3 hazır sistemin teknik incelemesini yapacağız. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın diyorum. Hızlı bir şekilde hemen videomuza başlayalım. Dostlar, dolar bildiğiniz üzere 14 liraya kadar dayanmış durumda. Ben de bu doların artışından kaynaklı olarak 8.500 liralık bir fiyat olan GG3'ü sizlere aslında tavsiye ediyorum. Çünkü fiyat performans bir ürünü olduğunu söyleyebilirim. Dilerseniz hızlı bir şekilde ürünümüz nelerden meydana geliyor? Acaba bizim oyunlardaki isteğimiz, performansımızı, taleplerimizi karşılayacak durumda mıdır? Ürünlerin çoğunu resmi sitelerinden araştırmaya çalıştım ki yine resmi sitelerinden göstereceğim. Birkaçını yine Gaming Genter'in kendisinden ilerleyeceğiz. Arkadaşlar hemen bakalım ürünlerimize. Öncelikle arkadaşlar baktığımız zaman fiyatın 8.500 liralık bir fiyat olduğunu ve şu anda günümüzde de bu fiyata gayet uygun bir fiyat bilgisayarı olduğunu söyleyebiliriz. Hemen bir bakalım ürünlerimiz nelerden geliyor. Öncelikle işlemciden başlayalım. İşlemcimiz Intel bir işlemci kullanıyor. Ben resmi sitesinden sizlere karşınıza getirmeye çalışacağım. i3 kullanıyor. 10. nesil ve F olan yani dahili bir ekran kartı olmayan işlemci kullanmışlar. 2021'in birinci çeyreğinde piyasaya çıkmış ve 14 nanometrelik bir yarı iletken teknolojisini kullanmakta. 4 çekirdekli, 8 tane iş parçacığı var. 3.7 GHz'den 4.4 GHz'e kadar turbo bas yapılabilmektedir. 6 MB'lık bir cache belleği görüyorsunuz. 8 GB transfer bölü saniyede bir veri hızı yolu görülmektedir. 65 Watt'lıkta bir enerji tüketimi söz konusu. Bu da normal standartlar seviyesinde diyebileceğimiz bir enerji tüketimi karşımıza çıkartmaktadır. İşlemcimiz aynı zamanda maksimum 128 GB'lık RAM'i destekliyor ve 2666 MHz'lik DDR4 RAM'leri destekliyor. Gelişmiş teknolojilere baktığım zaman Optane desteği var ki Optane desteği şu anda fazla yoğun kullanılan bir teknoloji değildi. Dileyen arkadaşlar buradan da yine kendilerine gidip yandaki soru işaretine basıp oradan da daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilir. Ama ben sadece sizlere videomu kısa tutmak bağlamında önemli olanları göstermeye çalışacağım. Hyperthreading teknolojisini destekliyormuş. Sanallaştırma teknolojisi de bu işlemcimizde mevcut arkadaşlar. İşlemcimize baktığımız zaman genel anlamda gayet uygun fiyatlı, performanslı bir işlemci kullanmışlar. Zaten dediğim gibi eğer ki daha üstü bir işlemci sizler istiyorsanız ki o zaman bütçenizi arttırmanız gerekiyor. Bu bütçe bağlamında yani bütçe standartlarına göre gayet uygun bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz. Sıradaki ürünümüz anakart Asus Prime H410M-K diye bir serili anakart kullanmışlar. Hemen ben size anakartı burada yorumlamaya çalışacağım arkadaşlar. PS2 klavye ve mouse konnektörleri koymuşlar. Bu eski bir teknoloji. Eğer elinizde USB klavye mouse varsa zaten bunları kullanmayacaksınız. Ama elinizde PS2 klavye ve mouse varsa zaten bu sizin işinizi görebilecek. Aynı zamanda DVI çıkışı var, VGA çıkışı var arkadaşlar. Anakartın kendi üzerindeki zaten bu hazır sistemimizde harici bir ekran kartı olduğu için bunları kullanmıyoruz. Onun yanında USB çıkışları mevcut 2, 4, 6 tane görüyorsunuz. Arka tarafta bir tane RC45 girişli network girişi var. Bir tane de ses kartı, mikrofon girişi, line-in girişi ve hoparlör çıkışı mevcut. 2 tane RAM soketi var. DDR4 teknolojisini kullanıyor. 2933 MHz'e kadar desteğini karşımıza getirmiş arkadaşlar. Ön tarafa giden USB 3.2 birinci jenerasyon burada port soketlerini görüyorsunuz. Yani kasaya bağlanabilecek. Intel H410 Yonga setini kullanıyor. Zaten başımıza da bunu biz sizlere dile getirmiştik ve soğutucusu olan bir Yonga setini bize karşımıza getirmiş. Aynı zamanda 4 tane de SATA 6 GB bölü saniyelik bir veri iletim sağlayan 4 tane soketi bizlere koymuş. Yani 4 tane aynı anda hard disk bağlayabiliriz. Ya da dilerseniz 3 tane hard disk bağlayıp bir tane de DVD-ROM ya da CD-ROM bağlayabiliriz arkadaşlar. Bir not söyleyeceğim. Bu anakartımızda RGB header başlığı yoktur. Yani kasamızdaki ışıklandırmaları oynadığımız oyunlara göre ya da müzik dinliyoruz ya da video izliyoruz veya film izliyoruz. Ondaki ses dalgalanmalarına göre maalesef RGB'lerimiz hareket etmiyor. Onunla ilgili sadece kasanın kendi içerisindeki sistemleri devreye almış durumdalar. Teknik özelliklerine bakacak olursak sadece size şunu söyleyebilirim. Maksimum 64 GB'lık bir desteği var bu Yonga setinin. Yani bizim işlemcimiz 128 GB ama ve lakin
Anakartımız 64 GB olduğu için biz maksimum 64 GB'a kadar ve DDR4 2933 MHz'e kadar bir RAM desteğini bu sistemimize koyabiliyoruz. Dostlar, anakartımız orta segmentlerde bizlerin işimizi rahatlıkla görebilecek bir anakart. Zaten fiyat performans. Dilerseniz ayrı bir şekilde internete girip siz araştırabilirsiniz. Acaba bu anakartımız bizim işimizi görebilir mi gibisinden. Eğer ki daha yüksek bir anakart istiyorsanız tabii ki bütçenize bağlı olan bir şey. Bir eksik olarak da söylüyorum. Aslında dediğim gibi fiyat performans olduğu için eksik de diyemeyiz. Sonuçta bu bir seçenek. M2 soketi maalesef bu anakartımıza yok. Yani NVMe bir hard diski kullanamıyoruz. Sıradaki parçamız ekran kartı. Sistemimize harici bir ekran kartı koymuşlar ki bence iyi bir seçenek, iyi bir seçim olmuş açıkçası. Oyunlarda da bizim işimizi orta segmentlerde rahatlıkla götürebilecek ekran kartı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şurada bir şey var. Şimdi arkadaşlar bakın, buradaki ekran kartı linkine tıkladığım zaman zaten karşımıza burası geliyor. Yine Gaming Gen.tr'nin kendi sitesi. Model numarasını ben bu şekilde arattırdığım zaman arkadaşlar karşıma bu geliyor. Bakın buradaki kod numarasıyla buradaki kod numarası aynı. Ama baktığınız zaman farklı ekran kartları sizler de buradan zaten görüyorsunuz. Ben biraz araştırma yaptım. Buraya koymuş oldukları ekran kartının bu koduyla sadece bu eşleşiyor. Yani sonunda "-p" olan eşleşiyor. Burada bir hata yapıldığını düşünüyoruz. Yani "-p" olması gerekiyor. Ben sonuçta bu ekran kartını koydukları için ben bu Asus'un kendi resmi sitesinden devam edeceğim arkadaşlar. Hemen baktığım zaman tek fanlı olduğunu zaten görüyorsunuz. Zaten bizim işimizi rahatlıkla görebilecek bir ekran kartı. Arka tarafına, yani çıkışına girdiğimiz zaman DisplayPort, HDMI port ve DVI port olmak üzere 3 tane çıkışı var ve aynı zamanda 3 tane aynı anda görüntü sağlayabiliyoruz. Teknik değerlerinde hemen şöyle baktığımız zaman PCI Express 3.0'ı zaten standart olarak yapmışlar. 4 GB'lık GDDR6 teknolojisini kullanıyor. 6 olması ise ekstra bir avantajdır arkadaşlar. Overclock modunda ise arkadaşlar 1665 MHz'lik bir frekans desteğini arttırabiliyormuşuz. Oyun modunda ise varsayılan olarak 1635 MHz'e kadar çıkabiliyormuş. Temelde ise 1410 MHz'e kadar çıkartılabiliyormuş. CUDA değeri ise 896. Özellikle render sistemleri yapan, renderlarla uğraşan arkadaşlarımızı yakından ilgilendiren bir unsur bu. Her zaman söylüyoruz, eğer ki siz sürekli yoğun bir render, işte Adobe Premiere gibi, AutoCAD gibi uygulamalar kullanıyor iseniz arkadaşlar, buradaki değerin olabildiğince yüksek tutmaya çalışın diyoruz. Ancak bu sistemde bizim işimizi görebilecek orta segmentlerde bir ekran kartı koymuşlar. Bellek hızı ise 12 Gbps olarak geçiyor ve 128 bitlik bellek arayüzüne sahip. Çözünürlüğü ise 7680'e 4320 olarak karşımıza çıkartmışlar. Arayüzleri zaten sizlere söyledim arkadaşlar. Maksimum 3 tane görüntü olduğunu zaten dile getirmiştim. Bu ekran kartını aldığın zaman Asus olduğu için GPU TV 2 ya da 3 gibi uygulamaları kullanarak ekran kartınızı kontrol edebilirsiniz. Eğer ki sizin elinizde başka bir Asus marka ekran kartı var ise yine bu uygulamaları kurmanızı tavsiye ediyoruz ki ben de şu anda aktif olarak bu uygulamanın 3. serisini kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederiz. Ekran kartımız ise bizim 300 wattlık bir power supply olmamızı, yani bu sistemimize kurmamızı öneriyor. Sıradaki parçamız RAM'e geliyor. RAM'imiz Corsair'in 8 GB'lık tek RAM arkadaşlar. Bu da 3.2 GHz'lik bir frekansı destekliyor ve gecikme değeri 16 olan DDR4 teknolojisini kullanmakta. Gayet güzel bir soğutucusu olan RAM, ancak RGB'si yani ışıklandırması olmayan bir modeli koymuşlar, bilginiz olsun. Işıklı olsaydı şu üst taraflarda ledler oluyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Hemen aşağı ürünlerin ve teknik değerlerine bir bakmak istiyorum. Sizlere söyleyebileceğim aslında ekstra bir özellik yok. Zaten siz bu RAM arayacaksanız zaten şuradaki seri üzerinden gitmenizi tavsiye ediyoruz. RAM'imiz aynı zamanda XMP 2.0 desteğiyle, yani overclock yapacak arkadaşları desteklediğini burada da sizlere göstermişler. Gayet de güzel bir RAM aslında. Fiyat performans bir RAM olduğu için fazla üzerinde duramıyorum. Eğer ki siz bu sistemi alırsanız toplama olarak, yani şu sistemi, hazır sistemi alırsanız arkadaşlar, sizlere tavsiyem bu RAM'den bir tane daha almanızı. Yani 2x8 GB yaparsanız sizi yıllarca rahatlıkla götürebilecek bir teknolojiye sahip olmuş olursunuz. Bir sonraki parçamız depolama birimi hard diskimiz. 2.5 inçlik SSD kullanmışlar. Modeli ise Adata'nın Ultimate Su 750 diye geçiyor. 512 GB'lık
bir model arkadaşlar kapasite olarak. Ben resmi sitesinden sizlere de göstermek istiyorum. Adata'nın kendi sitesinden. 3 seçeneği varmış. 1 TB'a kadar çıkıyormuş. Bizimkisi 512 GB, bilginiz olsun. Hemen aşağı doğru indiğimiz zaman 6 GB per saniyelik bir arayüzü var. Zaten anakartımızda 4 tane çıkış olduğunu söylemiştik. 550 MB'a kadar okuyormuş. 520 MB'a kadar ise yazıyormuş arkadaşlar. Aynı zamanda rastgele yani IOPS değerleri ise okuma değeri 65.000K'ya kadar çıkıyormuş. Yazma olarak ise IOPS değeri 75.000K'ya kadar çıkabilmekteymiş. Yani bu saniyedeki paket hızı, giriş çıkış dosya sayısı diyebiliriz açıkçası. Aynı zamanda bu hard diskimiz 2000 saate kadar kullanım ömrü varmış ya da 800 terabaytlık ömrünü bizlere karşımıza çıkartıyor. Çünkü bu ürünlerde arkadaşlar NVMe olsun ya da normal 2.5 inçlik SSD'ler olsun bir ömrü vardır. Burada zaten ömürlerini sizlere göstermek için resmi sitesinden aslında devam etmek istedim. Bir sonraki ürünümüz kasa Venton'un VG11A serisini kullanmışlar. 4 tane RGB'si fanı olan ve temperli bir cam var. Yan tarafında mesh bir kasa var. Ön tarafında ve üzerinde 5 FSP'nin 500'lük 60 amperlik ve 80 plus'lık bir power supply'ını kullanmışlar. Aşağı doğru indiğimiz zaman zaten daha ayrıntılı bilgiler burada yer alıyor. Hemen şöyle bir bakmak istiyorum. Ben aynı zamanda resmi sitesinde birazdan sizlere bir şeyler göstereceğim arkadaşlar. 2 tane 2.5 inçlik ve 3 tane de 3.5 inçlik hard disk montajı yapılabiliyormuş. 7 tane genişleme yuvasına sahipmiş. 4 tane 120 mm'lik RGB'li fanı varmış. Fan yuvası toplamda 6 tane olabiliyormuş arkadaşlar. Radyatör desteklerin boyutlarını buraya bizlere çıkartmışlar. Ön panel çıkışında bir tane USB 2.0, bir tane 3.0 ve ses giriş çıkışı karşımıza çıkartmışlar. İşte ekran kartı boyutu, soğutucu boyutu vesaire yazıyor. Aynı zamanda power supply'da 500 watt olarak karşımıza çıkartmışlar ve bu muhtemelen bronz olduğunu düşünüyoruz. Power supply'ın 80'lik. Şimdi açıklamaya girdiğimiz zaman arkadaşlar önemli bir not olarak diyor ki VG11A modelinde kumanda bulunmuyor. Yani bazılarına böyle elde normal bir uzaktan kumanda ile bastığınız zaman RGB'leri kontrol etme özelliğine sahip olabiliyor ama bunda yok. Bunda muhtemelen bir reset düğmesine üzerinde de basılabilir. Şimdi power supply tarafına gelecek olur isek arkadaşlar, power supply'ımız aktif PSI değeri %85'e kadar bize destek veriyormuş. Bu da gayet uygun bir değer. Bunu her zaman söylüyoruz, bu nedir gibisinden. Alternatif akımı doğru akıma çevirdiği zaman aradaki kayıpları minimuma getiren bir sistem açıkçası. Koruma olarak ise arkadaşlar OCP, OVP, UVP ve OPP ve SCP yani kısa devre koruması, yüksek akım koruması, düşük akım koruması gibi değerleri karşımıza çıkartan toplamda 5 tane unsur var arkadaşlar. Bu da çok önemli bir değer. Biz her zaman söylüyoruz, eğer ki bir power supply alacaksanız harici olabilir ya da bir sistem topluyor iseniz power supply'ınızı her zaman iyi tutun, yüksek tutun. İçindeki parçaları güvence altına alın. Aynı zamanda 120 mm'likte sessiz bir tane fan olduğunda karşımıza çıkartıyor. Bir de şurada koruma devresi olarak da %99'a kadar aktif reaktif güç dengesizliğini çözen maksimum performans sağlayan bir değeri varmış. Bu da gayet de uygun bir olay açıkçası. Zaten fiyat performans bir ürün olduğu için de fiyat performans bir power supply üzerine koymuşlar. Bizim işimizi görür mü? Rahatlıkla görebilecek bir power supply ve tabii ki kasa olarak geçiyor. Şimdi resmi sitesine gireceğim. Sebebi ise fazla bir foto yok. 2 tane fotoğraf var burada. Bir tanesi ışıklar yanmayan, bir tanesi ışıklar yanan. Zaten önde görüyorsunuz 3 tane. Arkada bir tane egzoz fanı var. 4 tane toplamda. Ama başka bir fotoğraf koyu yok. Ben de aradım. Venton'un kendi resmi sitesinden bu kasaya ulaştım arkadaşlar. Bakıldığı zaman da gayet güzel. Ben sadece şu üsttekini göstermek istiyorum. Üstte de aynı zamanda yine işlemciyi radyatör olarak bir soğutucu takacaksanız üst tarafı mesh yapmışlar ve üstteki bizlere gördüğünüz gibi normalde USB çıkışları, ses girişleri, reset vesaire power düğmeleri de karşımıza çıkartıyor. Tam bir oyuncu sistemi yapmışlar. Kasası ise RGB olması ekstra bir avantaj. Dostlar son ürünümüzü diyoruz ama bu son ürün burada değil. Şimdi söyleyeceğim. Bu hazır sistemi alır iseniz bir tane hediye bir ürün vermişler. Bu da kablosuz A'ya girebilmeniz için USB adaptörüyle çalışan bir
kablosuz Wi-Fi adaptörü diyebiliriz. Ben onu da hemen kendi Asus'un resmi sitesinden karşımıza çıkardım. Çift antenli bir ürün, USB ile çalışabiliyor. USB 3.0 desteğine sahip. Aynı zamanda güvenlik olarak 64 ve 128 bitlik Web VPI, VPI 2, VPI 3 değerlerine sahip şifreleme standartlarını karşımıza getirmiş durumda. Değerli dostlar, sizlere Gaming Gentere'de satılan PC hocası GG3 hazır. Sistemin teknik incelemesini dilimiz döndüğünce anlatmaya, yorumlamaya çalıştık. Teknolog YouTube kanalı olarak elimizden geldiği kadar sizlere iyi ve tabii ki sizlerin işini görebilecek ürünler karşımıza yapmaya, araştırmaya çalışıyoruz. Eğer ki sorularınız varsa mutlaka yoruma yazın ve tabii ki fikirleriniz bizim için önemlidir her zaman. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Esen kalın.